Multiple skleroz. MS ne yazık ki tedavisi oldukça pahalı bir hastalık biliyorsunuz. Sürekli ilaç ve tetkik tedavi gerektiriyor. Farkındayım. Kullanılan ilaçların bir kısmı ise karşılanmıyor. Bu yüzden size borcunuz karşılığında takas teklif ediyorum. Nasıl? Mesleğiniz nedir ya da yetenekleriniz? Ressamım. Gerçi meslekten sayılmıyor ama... borcumu resimle ödeyemem herhalde. Üstelik hastalığım yüzünden başka bir işe de giremiyorum. Sigortam da yok. 30'ların bastonu geçireceğimi düşünmemiştim tabii. Yani anlayacağınız kronik ağrılarla mücadele eden, işsiz, bir bacağı sakat bir ressamım. Benimle takas yapamazsınız, icraya verin gitsin. Belki evde alacak bir şey bulurlar. Bir dakika. Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Gelin benimle. İşte yeni tuvaliniz Özlem Hanım. Gerçekten buraya resim yapmamı mı istiyorsunuz? Evet. Ve bence harika bir iş çıkaracaksınız. Hah, boyalarınız da geldi. Ne çizeyim? Ne isterseniz. Size güveniyorum. Gerçekten hiç sizin gibi bir başhekim görmedim. Baba ve oğlum birkaç saniye arayla nöbet geçirme olasılığı... Çok düşüktür. Evet, bence Can zaten araba kullanırken Kontrolünü nöbet yüzünden kaybetti. Testleri nicedir? normal ama spinal ve lomper fonksiyonunda kırmızı ve beyaz hücrelere rastlandı her ikisinde de. O yüzden ben bir enfeksiyon uzmanında görmesi gerektiğini düşündüm. Enfeksiyon olabilir. Veya toksikasyon, toz torpak içinde işleyirler. Misal için herhangi bir toksik maddeye maruz kalırlarsa... Aynen hocam. Siz de bu yüzden buradasınız. Buyurun içeride hastalarımız. Kim özür diledi bil bakalım. Aras. Hadi canım. Evet. Ben uyurken kahve getirmeler, 1000 kere özür dilemeler. Ya Mert yüzünden bana surat asıyormuş 2 haftadır. Mert ne alaka? Aramızda bir şey olduğunu sanmış. Öyle mi? Bu akşam bayağı güzel geçecek ya bu bağış yemeği galiba. Yok canım. Ne yok canım, yüzündeki gülümseme hiç öyle demiyor ama. Suratımdaki gülümsemenin Aras'la hiçbir ilgisi yok Suzan. Var Derincim. Son zamanlarda hayatında olup biten her şeyin Aras'la bir ilgisi var. İnkar etme artık. Buyurun Suzan Hocam. Teşekkür ederim Derin hocam, teşekkür ederim. Hocam dediğim gibi lezyonlar önemsiz. Fakat bakın değerlerine baktığımızda. Hocam dinliyor musunuz? Tabii dinliyorum bak. Görüyor musun oranlar arasında? Evet. Ata oğulsunuz ne güzel. İnsan nece yaşında olursa olsun atasıyla oğluyla vakit geçirmelidir. Bir bak ben bu teknolojiyanı da hiç anlamıram. Bak büyür tam okuyacağım o zaman da kiçilir. Yani min kere mene çıktı alın demişim. Çıktı makinesi arızalanmış da ben hemen size yardım edeyim hocam. Sonuçlar normal. Hazır kızım al. Mehmet Bey, Can Bey bu sıra dışı semptomlarınızın yüzünden tam olarak nereye gittiğinizi, kimlerle temas ettiğinizi bilmek mecburiyetindeyim. Yani hocam dediğimiz gibi biz eski bir binanın restorasyonunda çalışıyorduk. İşte böyle bilmem kaç yüzyıllık bir bina. Yani bunun çevresinde toprak altında kalan başka şeyler olabilir diye düşünmüşler. Yani biz işçiyiz, bize verilen işi yaparız hocam. Tabii babam için öyle değil. Adamlar bir şey bulamadık, bitti diyor. Babam hala kazmaya devam ediyor. Bir şey bulacak ya orada. Görmek istedim. Ne var? Kim bilir ne hatıralar, ne tarihler vardı onların altında. Fena mı ettim? Fena ettim baba.
Hocam biz babamla beraber çalışıyoruz annem öldüğünden beri. Yani işleri birleştirdik. Çünkü öyle her iş için yapabileceği bir iş değil bu. Biz de dedik ki babamla beraber yapalım. Ne yaxşı etmişsiniz. İşte o gün bugündür baba oğul işlere gidip geliyoruz. Aynı barakalarda yatıp kalkıyoruz. Hocam çalışmak için gittiğimiz yerlerde öyle tarihi eserler gördük ki. Her biri bir şaheser. Ya baba hala ne diyorsun ya? Sen de bana taktın ha. Ne diyeyim? Evet. Biz birkaç test edeceğiz. Siz istirahat edin. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Geçmiş olsun. Vaziyetlerinin ciddiliğini anlamamışlar. Bir süre daha anlamasalar çok iyi olur. Panik işimizi bayağı zorlaştırabilir. Bence mantar enfeksiyası. Evet ama çalıştıkları yerde bir su teması yok hocam. Yani sivrisinek olsa ama arbovirüs diyebiliriz belki. Belki de kuduz testi etmeliyik. Belki yarasa dişlemiştir otağlarına girip. Yarasa dişlese bence haberimiz olurdu hocam. Bu halde etraflı bir biyokimya isteyelim. Aynen. Yalnız hocam Bilirim kızım senin akşam yemekte olman lazımdır. Ben hallederim. çok teşekkür ederim. Aman. Hocam ne yapıyorsun? Mine. Ne var Mine buradaysa? Tamam gitti. Kızım, ben davetnamelerimi ona hediye edip diyerken... Evet. Ya diyerken şey eledim. İşte anla da kızım. Ya çıkma teklifi edip... Çok pardon. Çok özür dilerim. Gülme kızım, çok utanırım senden. Çok pardon. Pardon. Hocam çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Ablacığım. Dayıcım. Vay aslanım nasılsın? İyiyim dayıcım. Senden ne haber? Ben de iyiyim ama bak trafikteyim şimdi ben. Yeşil ışığa kadar konuşacağız tamam mı? Aras, ay durduramadım. İlla dayımı arayacağım dedi. Sen neredesin, hastanede mi? Yok yoldayım ablacığım. Ha, bu akşam hastanenin yemeği vardı değil mi? Evet çok özel bir gün hastane için. Ben de o yüzden önce kendime şık bir takım elbise alacağım sonra da hastaneye geçeceğim. Bölüm başkanı olmak zor tabii. Bütün gözler üzerinde olacak. Öyle vallahi. Neyse ki gideceğim yeri çok iyi biliyorum ablacığım. Dayı, büyüyünce bana da takım elbise alacak mısın? Tabii alacağım. Sen hele bir büyü, seni de götüreceğim buraları. Dayıyen baştan aşağı giyineceğiz tamam mı? Oley be, aslan dayım. Ablacığım ben şimdi kapatıyorum. Hadi görüşürüz tamam mı? Tamam canım. Öpüyorum dayı. Aras Bey hoş geldiniz. Merhaba Ahmet. Bizim hastanenin bir bağış yemeği var da ben onun için şık ve sade bir şeyler arıyorum. Tabii. Hemen yeni gelen takımlarımızı göstereyim size. Çok yakışmış Aras Bey. Renk tam sizin renginiz. Çok teşekkür ederim. Ufak bir detay eklersek Şıklık detayda gizli diyorsun. şıklık detaylarda gizlidir Aras Bey. Tamam benim bağış yemeği için seçimim belli oldu. Şimdi beğendiğim 2 tane takım var diye onları da eve yollayın olur mu? Tabii ki. Hemen hazırlatıyorum. İyi günlerde kullanın Aras Bey. Takım elbisemiz size şans getirsin. Teşekkür ederim.
Bu takas ne oğlum? Bazen gerçekten eskilere gitmek gerekiyormuş Sayın Dekanım. Kadim bir bilgelik var eskilerde. Ama siz tabii gerek yaşınız gerek tecrübenizle bunu daha iyi bilirsiniz. Hastanenin binlerce lira ödeyip yapabileceği şeyleri bir günde bedava hallettik. Bence gayet karlı bir mali karar oldu. Peki bu lobiyi boyayan Picasso? Sanat. Sanata da bir fiyat biçmeyeceksiniz herhalde değil mi Sayın Dekanım? Şunu üstünden geçireceksin böyle. Hah, dik dursun. Sık biraz. Hiç kendim gibi hissetmiyorum. Hiç hekim gibi de hissetmiyorum ya. Barış, bu gecenin başrolü sensin çünkü sen hastanemizin yüzüsün. Bütün bağışçılar ağzından çıkan her lafı dinleyecekler. Seni inceleyecekler. İyi bir mali politikan olduğuna ikna etmen gerekiyor. Ve aynı zamanda onların bu parayı boşu boşuna vermedikleri ve bu paranın heba olmadığına ikna etmen gerekiyor. Bu hastane onlar için iyi bir yatırım. Anladın mı beni? Klasik anlamda bu finansal mevzulardan pek anlamam. Takas mevzusundan anlamış olmanız lazım Sayın Dekanım. Ama doktorlar, hastanemiz, sağlık sistemimiz hakkında bütün gece konuşabilirim. Barış, senden önceki hekim ilk bağış yemeğinde 10 milyon topladı. Oo. Helal olsun. Tabii onun yerini doldurmak benim için zor olacak. Biz yine de onu kovduk. Bu gece bizim için çok önemli. Bağışçıları ne yapıp edip ikna et. Merak etmeyin. Benim çok gizli bir silahım var. İşe yarayacağından emin misin? Yarayacak. Bu iş ve bas gülüşün güzel. Ama bunu bana değil, bağışçılarımıza yap, onlara gülümse. Hadi bakalım, iyi şanslar. Begüm, Şebnem, biriniz bakabilir mi? Kimse yok mu ya? Hah, birini... Ses duydum ben. Sesini duyunca bakayım dedim. Ne yapayım ben? Gideyim mi, kalayım mı? Fermuar mı çekebilirsin? Ha tabii çekelim. Teşekkürler. Rica ederim. Derin. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Ve ben bunu kaybetmek istemiyorum. Öyle mi? Güzel. Bitiremeyeceğin işe başlama Aras. Ceza infaz, aynı mahkum. Ne? Aynı mahkum, ceza infaz. Size nasıl yardım edebilirim başhekimim? Hadi. Hadi. Elif Hanım. Merhabalar. Sizi hastanemizin başhekimiyle tanıştırayım. Barış Güvener. Kendisi hastanemize geldiği günden beri durmak bilmiyor. Merhaba, ben Barış Güvener. Merhaba. Çok memnun oldum. Buyurun, lütfen rahatsız olmayın. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler, umarım güzel bir akşam olur.
Afiyet olsun. Tekrar geleceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha bitmedi. Bir sürprizim daha var sana. Hadi. Merhaba efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Barış Güvener, hastanenin başıyım. Selvi. Ali Haydar Hoca'yı gördün mü? Buralarda mı? Hastası vardı galiba Andaç hocam. Geç kalabilir. Tamam. Sürprizine yetişsin de. Ali Haydar Hoca'ya sürpriz mi hazırladınız? Çok pardon. Alo. Anneciğim nasılsın? Neredesiniz? Trafikte mi kaldınız? Anneciğim ama yani hani bu son anda böyle kabullenilebilecek bir şey değil ama bu. Yani bunca zaman sonra, bu kadar çabadan sonra hala böyle hissediyorsanız yani. Anneciğim Lalin çocuk daha. Çocuk küçücük anlamıyor ki hiçbir şeyden. Tamam, tamam anne. Tamam hadi. Kapat anladım. Hoşça kal. Baba. Benim küçük mirketim sen ne yapıyorsun? Prenses gibi olmuşsun. Hayatım sen de çok güzel olmuşsun. Babaannemler için giyindim. O da sever değil mi? Ya heyecanlıyız ya. Yol boyunca babaannemler dedi başka bir şey demedi. Tilbe annemler... Andaç'cığım, canım sakin ol. Onlar buraya gelerek bize bir adım atıyorlar zaten. Bak her şey çok güzel olacak göreceksin. Ne yapalım? Tamam böyle şuradayız. Hı. Merhaba. Durun. Girdik, tutukla bizi, tutukla. Gel tutukla. Aç kapıyı. Evet arkadaşlar, nedir durum? Hocam 5 dakikadır kalp masajı yapıyorum. Nabız yok. 1 miligram epi. Defibrilatörü getirin çabuk. 200'ü ayarla. Getir ver bana. Şarj edildi. Hazır. Çak. ...300 jül. Hazır. Kalp ritmi normal. Çok şükür. Aras. Hı. Ne oldu? Aras. Yok bir şey. Arkadaşlar yoğun bakıma gittiğimizi haber verin. Hasta hemodinamik olarak stabil, sinüs ritmi sabit. Tamam. Şimdi 7-24 aralıksız izlenecek, takip edilecek. Vitalleri anstabil olursa ya da herhangi bir taşikardi durumu olursa hemen bana haber verilecek. Tamamdır hocam. Sen gelmiyor musun? Sen git derim, ben geliyorum. Aras. Aras. Sinirlisin farkındayım ama böyle sen zararlı çıkarsın. Ne yapayım Derin? Hiçbir şey yapmayayım da bu yaratık insanların hayatına kastetmeye devam etsin. Hayır tabii ki. Ama önce bir Barış'la konuşalım, bir yolunu bulalım. Güven bana. Tamam? Hadi. Tamam. Beğenmenize çok sevindim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşeceğiz tekrar. Hocam. Barış, o gülüşün işe yarıyor mu bari? Ben diyorum ki şu beyefendiye anlatayım hastanemize. Ne dersiniz? Bence en az 70 metrelik bir teknesi var. Saç tıraşından belli.
Var mısınız iddiaya? Yemekhaneden söz edeceksen olur. Catering firmasından o. Hayır, onu demiyorum zaten. Onun önündeki beyefendiyi kastediyorum. Vedat Köksal, Köksal Holding'in sahibi. Evet, doğru. Hadi, hadi. Pekala. Başhekimi. Ebru. Şahane her şey. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ama şimdi sizi sahneye almam lazım. Sahneye mi? Şimdi mi? Evet, konuşma yapmayacak mısınız? Peki. Hocam. Mehmet ve Can Beylerin sonuçları çıktı. Şöyle vereyim. Hocam çıktı makinesi hala bozuk maalesef. Hadi gitti bu. Tamam ben yapacağım şimdi. Böyle bakabilirsiniz. Histoplazma veya toksikasyon yoktur. Hiçbir şeyleri yoktur. Tahlil sonuçları temiz çıkmış. Evet. Temiz ama bir sorunları var o belli. Aslında hala bir ihtimal vardır. Başhekim neredeydi? İyi akşamlar. Hastanemizin bağış yemeğine geldiniz ve bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece size bir hastadan bahsetmek istiyorum. Her hasta çok kıymetli. Her hastanın hikayesi başka. Ama bizim bu gece o kadar vaktimiz yok. Bu hasta hastanemize ilk geldiğinde bizim için bu hastamızla başhekim ilgilenebilmek için Barış başhekim. elimizden ne geliyorsa biz Barış başhekim yaptık ama başhekim hastanemizdeyken Barış nasıl ama biraz merak ettik en azından değil mi? Böyle anlarda ne yaparlar bilirsiniz. Barış. Sizden hastamızın hikayesini dinlemeden önce kısa bir ara rica ediyorum. 2 dakika, çok değil. 2 dakika. Bu arada böreklerin tadına bakabilirsiniz. Harika. Hocam ne oluyor? Ve her şeyden önce iyi misiniz? Vallahi değilim. Korkunç bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Aynı semptomları gösteren tecrit altında 2 hastamız vardır. Mehmet ve Can Beyler mi baba oğul? Evet onlar. Hocam kan basınçları düşüyor, ateşleri gittikçe yükseliyor. Üstelik bunu bulabilmek için birçok test yaptık ama maalesef hiçbir pozitif sonuç alamıyoruz. Ve durumları gittikçe kötüye gidiyor. Birkaç gün bundan evvel eserlik bir binanın restorasyonunda bulunmuşlar. Orada olan da kazmışlar. Yerin altında mağara benzeri bir yer bulmuşlar. Bu mağara bundan asırlar evvel kaldığı için torpağı kazanda orada yatan patojenler uyanmış olabilir. Bir dakika. Hocam biz buraya bunca insanı doldurmuşken, onlardan bağış isterken siz hastanede antik bir hastalığın dolaştığını mı söylüyorsunuz bana? Takas makas değirdin. Bah bir de antika bir hastalığımız çıktı. Evet. Evet antik virüs diyebiliriz hocam. Daha önce bilmediğimiz, test edemediğimiz, tedavi dahi edemeyeceğimiz bir hastalıkları yok demiyorum. Sadece Ali Aydar Hocam panik yapmadan önce tedavi edebileceğimiz hastalıklarına baksak olmaz mı diyorum. Ali Aydar hocam bütün testleri yaptırmış. Baskülit, Böbrek fonksiyasında sorun yoktur. karbonmonoksit zehirlenmesi, Dumana maruz kalmamışlar. non-bakteriyel endokardit. Tomografide pıhtı gördü. İler mi Suzan kızım? Yeni kazılan topraktan civa açığa çıkıyor olabilir mi? Doğru. Yeri daha fazla kazdıkça civa çıkmış olabilir ve daha fazla maruz kalmış olabilirler. Bence hemen civa tedavisine başlayalım.
Şahane. Burası sendeyse Ali Aydar Hocam, benim baloya gitmem lazım. Baba, babaannemler nerede kaldı? Sıkıldım. Gelsinler artık. Bir tanem, trafikte kalmışlardır. Gelirler birazdan. Ya ne kadar güzel şeyler yapmışsın. Başka ne yapabilirsin mesela? Anne, bana daha fazla peçete lazım. Tamam. Bak şuradaki abiden isteyebilirsin. Ne oldu Amdaç? Tilbe annemler her zamanki gibi gelmiyorlar. Ama Halil bu sefer... Biliyorum, biliyorum. Hazmedemiyorlarmış. Neden kendi çocuğumuz yerine başkasının çocuğunu büyütüyormuşuz? Sağlık sorunumuz olsa anlarlarmış. Falan filan. İnanamıyorum. Nil'ine niye söylemedin? Nasıl söyleyeyim hayatım? Ne zaman söyleyeyim mesela? Gerçeği bilmesi lazım Andaç. Biz seninle bir söz verdik. Ne olursa olsun kızımızla dürüst bir ilişki kuracağız dedik. Bugün yalan söyledin. Yarın, öbür gün illa bir terslik olduğunu anlayacaktır. Hem çocuklara her zaman gerçeği söylemek lazım ki dünyaya güvenebilsinler dersin hep. Unuttun mu? Ne kadar kolay söylemişim ya. Kendi kızıma söylemeye gelince zormuş. Nasıl söyleyeyim Tilbe? Babaannesiyle dedesinin kendi kanlarından olmayan, evlat edinilen bir çocuğu torunları olarak istemediklerini, onu asla sevmeyeceklerini nasıl söyleyeyim? Yani Mehmet Bey, demek isteyirim ki sizde çok yüksek ihtimalle cive zehirlenmesi vardır. Ama doğrulama testlerinin netice almağı haftalar sürer. O kadar vaktiniz yok diyorsunuz yani. O yüzden hemen harekete geçmek lazımdır. Dimerkaptosüksenik asit adlı bir madde kullanmak istedik. Bu madde civaya bağlanıp onu vücudunuzdan atar. Peki ya civa zehirlenmesi yaşamadıysak? O zaman maalesef kandaki proteine bağlanır ve sizi öldürebilir. O yüzden tedaviye evvelce sadece birinizde uygulamak lazımdır. Tedaviye nece cevap verebileceğinizi görmek için. Denek gibi yani. Ben de başlayın doktor bey. Oğlum da değil, ben de başlayın. Hayır baba, saçmalama. Hayır, ben senin babanım. Ben yaşayacağımı yaşadım, göreceğimi gördüm. Ben de başlayın doktor bey. Mehmet Bey, maalesef genç olduğu için canla başlamak lazımdır. İlacın yan tesirlerine daha yahşi direnç gösterebilir. Hayır. Ona bir şey olursa ben zaten ölürüm doktor bey. Benle başlayın. Babam, sana bir şey olursa ben ne yapacağım? Hem doktor ne dedi? Bak ben genç olduğum için ilacın yan etkilerini kaldırabilirmişim. Oğlum. Baba bak zamanımız az zaten. Benimle başlayabiliriz hocam. Barış! Barış, Barış. Barış, Barış.
bir problemimiz var. Ne problemi? Ceza infazda bir tane gardiyan var. Hastalara sakinleştirici veriyor. Vücutlarına enjekte ediyor. Bayağı problem. Büyük oynuyorsun Aras hocam. Tamam, şöyle yapıyoruz. Gel biz içeriği halledelim. Siz de bir an önce ceza infaza gidin. Hadi. Sağ ol Suzan. Hadi. Şimdi bak bugün bir hastayla ilgili beni aradılar. Benim gardiyanlarım mahkumları sakinleştirmek için onlara kontrolsüzce bir ilaç enjekte ediyor. Bana bunu mu söylüyorsunuz? Sadece tek bir gardiyandan söz ediyoruz burada. Zannediyorum o da işe yeni başlamış. Altan yetmez. Bakın amirim, bu gardiyan belki de sorunu gördüğü hastalara kendince böyle cezalandırıyor olabilir. Kavgaları ayırmak için böyle bir şey kullanıyor olabilir. Ama bakın bir tıp insanı olarak söylüyorum, bir doktor olarak söylüyorum. Kullandığı sakinleştirici çok güçlü. Kendisi bir sağlıkçı değil. Vücuda olan etkilerini bilmiyor bu ilacın. Ve birinin hayatına mal olabilir. Bu çok büyük bir suçlama hocam. Evet, biz de bu yüzden buradayız. Bu soruna bir an evvel bir çözüm bulalım diye. Biz işe alacağımız herkese çok dikkatli bir kontrolden geçirerek alıyoruz. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Mümkün amirim, mümkün. İşte yapıyor adam. Mümkün ki biz sana bunu burada söylüyoruz değil mi? Mümkün. Aras hocam, elinizde bir mahkumun iddiasından başka ne var? Yani kusura bakmayın, bu kanıtla bir şey yapamam. O ne demek ya? Ben hastama güveniyorum, doğruyu söylüyor. Ayrıca ben enjeksiyon izlerini gördüm. Gerçekten mi? Yani suç işlemiş bir mahkum yalan söyleyemez, öyle mi? Ya tabii ki söyleyebilir. Ama bu mahkum söyleyemez, bu koşullarda söyleyemez. Anlamıyorum. Niye umursamıyorsunuz siz ya? İlla birinin ölmesi mi lazım sizin umursamanız için? Aras hocam, sakin. Metin Bey, bakın. Ancak beraber çalışırsak bu işi çözebiliriz. Biz ceza infaz bölümünün kurulması için gönüllü olduk biliyorsunuz. Elimizden geldiğince size destek olmak istiyoruz. Destek veriyorsunuz öyle mi? Bana kanıt getirin o zaman. Ancak bir daha o zaman bu konuyu tekrar konuşuruz. Mine? Senin ne işin var burada? Ne güzel olmuşsun sen böyle ya. Kimi davet etti söyle bakayım. Aramızda kalacak merak etme. Ali Haydar Hoca davet etti. Yani ben de bir anlam veremedim ama. Vay. Ali Haydar hocama bak be. Kızım, sen baloya git. Vaziyet stabildir. Genç kızsın. Git gönlünce eğlen. Yok hocam. Asıl siz gidin baloya. Hastalarımızın durumu nasılsa stabil, ben takip ederim. Bir şey olursa da size haber veririm. Yok, ben kalmak istedim. Peki abi. Bir sisi bir daz olan. Geldi hocam. Can. Doktor ne oluyor oğluma? Can. Can oğlum. Hasta hipertansifleşir. Hocam hasta taşikardiye gidiyor. Ambo. Geldi. Allah'ım. Allah'ım bana bağışla. Hocam idrarda kan var. Böbrekler iflas ediyor. Laringoskopi. Geldi. Can. Can oğlum. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Bu cive değildir. Sizin yüzünüzden. Ben de deneyim. Sizin yüzünüzden. Mehmet Bey sakin olun lütfen.
çok sevinecek seni gördüğüne. Haberi yok mu hala? Yok, yok. Şimdi durumu kritik, bir baba oğul hasta var, onunla uğraşıyor. Ama mesaj attım. Beni kırmaz, mutlaka uğrar. Çok büyük sürpriz olacak ya Ali Aydar Hoca'ya. Dans edelim mi? Hadi gel. Birazdan yine dans edelim. Gelsin bakalım. Nasıl sürpriz neymiş görsün. Sağ olun hocam. Yine birkaç udum daha alabilirseniz. Yok, yeterli geldi. Teşekkür ederim. Ona bir şey olacak diye çok korktum hocam. Böyle ileri geri konuştum, kusuruma bakmayın. Estağfurullah Mehmet Bey. Evlat başkadır. Can parçasıdır. Öyle. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Mehmet Bey, benim size dürüst olmam lazımdır. Virüsün ne olduğunu tespit edebilmediğimiz için şimdi tedavi etmeye başlayabilmedik. Yani bizi tedavi edemeyecek misiniz hocam? On yıl oldu, eşimi kaybettim. Oğlum ben tek başıma büyüttüm hocam. Ama vakti geldi, evlendi gitti işte. Ama baba mesleğini bırakmadı. Ben de madem öyle gel beraber çalışalım dedim. Birlikten kuvvet doğar. O da sağ olsun kırmadı beni. Beni hiç kırmaz zaten. O da durmadan benim şikayetlerimden bozulur. Kızar bana. Öyle kavga dövüş çalışır gideriz işte. Diğer işçiler bizle hep dalga geçer. Bu onlara da bozulur. Ama Allah biliyor ya, ben hep o işleri beklerim hocam. Çocuklarımız büyüyünce onlarla fazla vakit geçiremiyoruz hocam. Doyamıyoruz onlara. Gerçi ne kadar vakit geçirirsen geçir. Evlat işte. Doyulmuyor. Bu işi halledeceğiz ama belli ki önce kanıt bulmamız lazım. Bu adamın yanına kalırsa tekrar dener. Ya birisi ölene kadar bekleyemeyiz Barış. Şu an elimizden hiçbir şey gelmiyor. Adamı duydun. İyi de hasta mahkumları korumak da bizim görevimiz değil mi? Aras, müdürü kızdırırsak korumamızı kaybederiz. Gardiyanlar olmazsa personel çalışmak istemez. Ceza infazın kapatılmasına kadar gider bu iş. Anladın mı? Hastalarımıza bakamayız. Sakin olacağız. İyi düşüneceğiz. Kesin çözüm bulacağız. Tamam? Anlıyorum. Ali Aydar Hoca. Aras. Tamam git sen git. Bir şey yapmayacaksın. Söz ver. Ya ne yapabilirim zaten? Git sen git. Kız arkadaşının arkadaşı var mıymış? Herkes sevgiliyse ben kimi öpeceğim? Kız
Kız arkadaşının arkadaşı var mıymış? Geçen sefer dudak bükmüştü. Güzelse gelsin benim gönül soframa gelirse. Vedat Bey kusura bakmayın müzik için. Başhekimimiz Barış Bey... Sadece müzik için mi özür diliyorsunuz Dekan Bey? Her sene hastanenin bağış gecesinde dokunaklı hasta hikayeleri bahsedilir. Hastanenin başarılarından bahsedilirdi. Bu sene onların hiçbiri yok. Üstelik başhekim televizyon edip 2 cümle bile etmedi bizimle. Allah aşkına niye bağış yapayım hastaneye? Buraya ben yemeğe içmeye mi geldim? Vedat Bey, kusura bakmayın Sayın Dekan. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum da. Bu gece bizim için çok özel bir gece. Bir yıl boyunca Scrubs'tan başka hiçbir şey giymeyen, birbiriyle hastaları dışında hiçbir şey konuşmayan meslektaşlarım için oldukça önemli. Bir nefes alma zamanı, birkaç saatte olsa. O yüzden herkes gecenin tadını çıkarıyor, bir kişi hariç. Barış Güvener, başhekimimiz. Evet, sizin de anladığınız üzere oldukça değişik bir başhekim. Kimseye benzemiyor. Ama en dokunaklı hikaye de onunki. Mesela Barış Bingöl'e gitti gönüllü olarak. Hem oraya hem çevre illere kendi kurduğu mobil ekiplerle sağlık hizmeti götürmek için canla başla çalıştı. Mesela bugün ne yaptığını biliyor musunuz? Hastalarımız hastaneye olan borçları yüzünden icraya verilmesinler diye takas usulü hizmet çözümünü buldu. Nasıl yani? Lobideki ressamı gördünüz değil mi ve garipsediniz. Daha önce burada tedavi ettiğimiz ancak ödemeyi yapamayan bir hastamızdı o. Borcunu bu şekilde ödüyor. Ve bu yöntemle de hastalarımız tarafından hastanemiz yenileniyor aslında. Yani çünkü içlerinde duvar ustası da var, müzisyen de. Bu müzisyenler gibi mi? Aynen, evet. Onlar gibi. Son olarak bu salonda şu an milyonları olan ve bağış yapmak isteyen insanlar var değil mi? Ama başhekim nerede? Hastalarıyla ilgileniyor. Para toplamak yerine hastalarıyla ilgilenen bir başhekim. Ben olsam buna bağış yapmayı seçerdim. Afiyet olsun. Altan Bey, bir saniye bakar mısın? Efendim, ne var? Doğan 7 kardeş sırf benimle konuştuğu için cezalandırdın sen, öyle mi? Ne cezalandırması? Ne diyorsunuz siz? Ben bir şey yapmadım. Onu öldürebilirdin sen, farkında mısın? Allah kusura bakmayın ama hocam, neden bahsettiğinizi gerçekten bilmiyorum. O yüzden size iyi geceler. Hop hop, konuşmamız bitmedi daha, dur. Ne yapıyorsun lan sen? Bıraksana kolumu. Onlara sakinleştirici senin verdiğini biliyorum, kandıramazsın beni. O yüzden bana yalan söyleme. Doktora bak hele. Hapishanede ne olduğu sizin umurunuzda mı? Ha? Öyle arada bir gelip kahramanlık taslamakla olmuyor bu işler doktor. Sen mahkumların arasında yaşamak ne demek biliyor musun? Hırlısı, hırsızı, katili hepsiyle biz uğraşıyoruz, biz. Buraya geldikleri andan itibaren hepsi benim hastam. Anladın mı? Benim hastam. Geçmişleri de umurumda değil. Değil tabii. Niye olsun? Ceza infaz sizin arada bir gelip vicdan temizlediğiniz yer. O kadar. Hayatını onların arasında tüketen benim ulan, benim. Sen değilsin. O yüzden ben de kendimi korumak zorundayım. Anladın? Çünkü eğer güçsüz olduğumu görürlerse hayatı zindan eder bu. Kaç kere darp edildim. Vurdular. Yüzüme bile tükürdüler ulan. Senin haberin var mı? Eğer daha fazla korumaya ihtiyacın varsa resmi yollarla halledersin. Ama onlara sakinleştirici enjekte edemezsin. Yapamazsın, yaptırmam. Anladın mı? Sen kendi işine bak doktor. Ben de kendi işime. Bu hizada tutmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yapamayacaksın. Yaptırmayacağım, izin vermeyeceğim. Sen mi engel olacaksın bana? Ha? Ne yapacaksın?